Get for Games Podcast YouTube kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün 10 Aralık Çarşamba ve artık son viraja girdik. Yarın gece yani 11 Aralık Perşembe bütün oyun dünyasının gözü tek bir yerde olacak. The Game Awards 2025. Aynen öyle. Ve elimizdeki kaynaklar gösteriyor ki bu yıl 10'uncusunu düzenlenecek olan bu etkinlik artık basit bir ödül törenini çoktan aştı. Kesinlikle. Kendi başına dev bir fenomene dönüştü. Biz de senin için bütün bu kaynakları taradık ve birer nevi bir yol haritası hazırladık. Amacımız çok basit. Yarın gece ekran başına oturduğunda neyin neden önemli olduğunu bil, şova tam hakim ol. Masada neler var? Ödüller, kesinleşen büyük duyurular, ortalıkta dolaşan çok güçlü söylentiler. Ve tabii ki o "ya olursa" dedirten, interneti yerinden oynatacak o çılgın ihtimaller. Hepsini konuşacağız. Buradaki misyonumuz seni Perşembe gecesi başlayacak şova tam anlamıyla hazırlamak. Çünkü The Game Awards sadece bir ödül töreni değil, aynı zamanda oyun endüstrisinin önümüzdeki birkaç yıllık geleceğine dair ipuçları verdiği dev bir sahne. Harika özetledin. O zaman hemen en kritik, en temel bilgiyle başlayalım ki kimse kaçırmasın. Tören Los Angeles'taki Peacock Theater'dan canlı yayınlanacak. Bizi ilgilendiren kısmı ise Türkiye saati. Evet, saat farkından dolayı 12 Aralık Cuma sabahına denk geliyor. Sabah 03.30'da başlayacak ama dikkat, ana şovdan yarım saat önce yani sabah 03'te bir pre-show, bir ön show olacak. Genelde orada da irili ufaklı duyurular olur. Gece uzun olacak, yani yaklaşık 3-4 saatlik bir maratondan bahsediyoruz. O yüzden kahveleri hazırlamakta fayda var. Nereden izleyeceğiz peki? Yayını resmi Twitch ve YouTube kanallarından izleyebilirsin. Ya da bu sene bir ilk var, Prime Video üzerinden de canlı yayınlanacak. Tamamdır. Lojistik tamam olduğuna göre gelelim asıl meseleye. Sahne ışıkları altında kesin olarak göreceğimizi bildiğimiz neler var? İlk ve belki de en önemlisi Jeff Keighley'in bizzat kaçırılmaması gereken bir duyuru diye altını çizdiği bir an var. Tomb Raider, Lara Croft dönüyor ama burada ilginç bir detay var değil mi? Kullandıkları ifade. Kesinlikle. Kaynaklarda bunun üzerinde çok duruyor. Yeni Tomb Raider oyunu demiyorlar. Lara Croft'un geleceğine bir bakış diyorlar. Bu ne anlama geliyor sence? Geleceğe bakış. Bence bu basit bir oyun fragmanından çok daha fazlası demek. Bir misyon beyanı gibi. Belki serinin tonu tamamen değişiyor, belki Lara'nın karakteri yeniden yorumlanıyor. İkonik bir markanın rotasının yeniden çizildiğine tanık olabiliriz. Yani bu işte yeni oyunumuz bu anından çok biz Tomb Raider'ı önümüzdeki 10 yıl boyunca bu yöne götüreceğiz anı olabilir. Bu da önemli. Çok önemli. Peki kesinleşenler listesindeki diğer dev? Resident Evil Requiem, Capcom'dan. Evet, Şubat 2026'daki çıkışa çok az kaldı, artık son düzlükteyiz. Bu fragman muhtemelen oynanışa odaklanan, heyecanı en tepeye taşıyacak son büyük pazarlama hamlesi olacak. Ve kaynaklarda da geçen o meşhur soru hala havada. Leon sonunda Grace'e destek olmak için ortaya çıkacak mı? Bence bu fragman bu soruyu cevaplayabilir, yani en azından bir ipucu verir. Bu iki duyuruyu yani Tomb Raider ve Resident Evil'ı yan yana koyunca ilginç bir zıtlık görüyorum. Nasıl bir zıttık? Biri yani Tomb Raider kimliğini yeniden bulmaya çalışan bir devin geleceğe dair bir vizyon sunma çabası, diğeri ise son yıllarda her adımı doğru atan bir devin Capcom'un zafer turu gibi. Çok doğru bir tespit. Endüstrinin mükemmel bir fotoğrafı bu aslında. Biri uzun vadeli marka inşasının zorluğunu, diğeri de istikrarlı kalitenin seni nasıl bir zirveye taşıyabileceğinin kanıtı. Törenin ruhu da bu zaten. Yenilik arayışı ve garantili başarı. Liste burada bitmiyor tabii. Kaynaklarda geçen ve beni kişisel olarak en çok meraklandıran bir tanım var. Hazır mısın? Hazırım. Bıyıklı ve zaman genişlemeli Mass Effect 5 olarak betimlenen Exodus. Evet, Matthew McConaughey'nin de rol aldığı o oyun. Bu tanım, oyunun tonu hakkında bize çok şey anlatıyor aslında. Ne anlatıyor? Ben sadece acayip bir şey geliyor anladım. Bıyıklı kelimesi muhtemelen 70'ler bilim kurgu estetiğine bir gönderme. Retro bir hava. Zaman genişlemesi ise Einstein'ın görelilik teorisine dayanan, yani sert bilim kurgu ögeleri barındıran bir mekanik. Yani hem retro bir tarz hem de ciddi bilim kurgu ve bir de Mass Effect'le kıyaslıyorlar. Beklentiler tavan yaptı. Kesinlikle.
Bir de PS5 sahiplerini çok yakından ilgilendiren bir başlık var. Returnal'ın yapımcısı Housemarque'dan yeni bir özel oyun, Saros. Aynen öyle. Returnal'dan sonra bu stüdyonun yapacağı her şey olaydır bence. Sony'nin en değerli stüdyolarından birine dönüştüler. Saros'un da yine türe meydan okuyan, zorlayıcı ama ödüllendirici bir deneyim sunması bekleniyor. PS5 için gecenin en önemli duyurusu bu olabilir. Olabilir, evet. Bunların yanında Phantom Blade Zero için nihayet bir çıkış tarihi, Total War serisinden yeni bir oyun ki söylentiler bunun Warhammer 40.000 Ultramarines olacağını söylüyor. Riot'un dövüş oyunu 2X için yeni bir şampiyon ve Lego Batman, L'Héritage de Chevalier Noir için yeni bir fragman. Bunların hepsi teyit edilmiş durumda. Bayağı dolu bir liste. Kesinlikle yapmış olursun. Ve tabii ki şov sadece oyunlardan ibaret değil, müzikte büyük bir rol oynuyor. Evanescence sahnede olacak. Canlı performans sergileyecekler, evet. Ayrıca bu yıl 12 adaylıkta rekor kıran Claire Obscure Expedition 33'ün müziklerinin de özel bir sunumla yer alması bekleniyor. Bu da oyunların artık sadece interaktif bir eğlence değil, bütünsel bir sanat eseri olarak görüldüğünün kanıtı. Kesinlikle. Onaylananlar listesi bile tek başına heyecan verici. Ama kabul edelim, bizi asıl ayakta tutan şey belirsizlik. İşte şimdi işin en heyecanlı kısmına, Fısıltı gazetesine geliyoruz. Henüz resmi olarak doğrulanmayan ama kulislerde neredeyse kesin gözüyle bakılan o güçlü söylentiler. Ve kaynaklara göre bu fısıltıların en güçlüsü son dönemin en formda stüdyosundan yani Alan Wake 2'nin yaratıcısı Remedy'den geliyor. Kontrol 2. Kontrol 2. Bu o kadar mantıklı geliyor ki. Alan Wake 2 inanılmaz bir başarı yakaladı. Şimdi herkes Remedy'nin bir sonraki adımını merak ediyor. Kontrol evrenine dönmek, o çok sevdikleri bağlantılı evren anlatısını derinleştirmek için mükemmel bir fırsat olmaz mı? Tam olarak öyle. Bu sadece bir devam oyunu duyurusu olmaz. Bu Remedy'nin biz Marvel gibi kendi evrenimizi kuruyoruz ve bu evrenin bir sonraki büyük bölümü başlıyor demesi olur. The Game Awards sahnesi de böyle iddialı bir vizyonu duyurmak için yani biçilmiş kaftan. Söylenti listesinin bir diğer ağır topu ise yeniden yapımlar, yani remake'ler. Özellikle iki isim çok öne çıkıyor. Silent Hill 1 Remake ve Assassin's Creed Black Flag Remake. Aynen. Hatta Black Flag için ilginç bir detay var. Adının remake yerine resynced olabileceği söyleniyor. İşte bu Resynced ismi eğer doğruysa inanılmaz zekice bir pazarlama hamlesi. Çünkü remake kelimesi oyuncuda birebir aynı deneyimi sadece daha iyi grafiklerle bekleme algısı yaratıyor. Geliştiricinin elini kolunu bağlıyor bir nevi. Kesinlikle. Ama resynced yani yeniden senkronize edildiği gibi bir anlama geliyor. Bu da onlara hikayede, oynanış mekaniklerinde, görev yapısında rahatça değişiklik yapma özgürlüğü tanır. Yani merak etmeyin, o sinir bozucu takip görevlerini düzelttik demenin çok daha havalı bir yolu. Aynen öyle. Bu, endüstrinin geçmişe sadece nostaljiyle bakmadığını, onu günümüz standartlarına göre aktif olarak iyileştirme ve yeniden yorumlama eğilimini gösteriyor. Çok akıllıca. Bu artık Kojima Productions için bir gelenek oldu, beklenen bir adım. Ayrıca Capcom'un Requiem'in yanı sıra uzun süredir sessiz olan Onimusha, Way of the Sword ve Pragmata gibi oyunlarından da bir yaşam belirtisi göstermesi bekleniyor. Evet, bu söylentiler mantıklı, beklenen adımlar. Geliştirme döngülerine, stüdyoların geçmiş alışkanlıklarına uyuyorlar. Ama sonra bir de üçüncü kategori var. Ah, evet, Mantığın bittiği, hayallerin başladığı yer. aynen. O loto biletleri. Gerçekleşme ihtimali çok düşük ama olursa da Jeff Keighley'i bir gecede efsane yapacak o anlar. İnterneti kıracak, ertesi gün herkesin sadece bunu konuşacağı o büyük sürprizler. Ve kaynaklarda da geçen o devasa isimler. GTA 6, The Elder Scrolls 6. Kingdom Hearts 4. From Software'den yepyeni bir oyun. Ve tabii ki oyun dünyasının kutsal kasesi. Half-Life 3. Bunların adının geçmesi bile heyecan verici. Bir saniye düşünelim. Törenin sonuna doğru ekran kararıyor, Rockstar logosu beliriyor. GTA 6'dan sadece 30 saniyelik yeni bir görüntü. O an geldiğinde o gece yılın oyunu ödülünü kimin kazandığını bir saat sonra kimse hatırlamaz. İşte bu bizi en baştaki sorumuza geri getiriyor. Törenin amacı ne? Sanatı kutlamak mı, ticareti körüklemek mi?
Böyle bir duyuru törendeki diğer her şeyi, tüm ödülleri, tüm sanatçıların emeğini bir anda gölgede bırakma gücüne sahip. Bir oyunun fragmanı onlarca oyunun ödülünden daha önemli hale gelebilir. The Game Awards'un yürüdüğü ince ip de tam olarak bu. Ya da o Valve logosu, Half-Life 3 söylentisi artık bir şaka gibi ama ya bir gün gerçek olursa, o gün oyun tarihinin en unutulmaz anlarından biri olur. Bu ihtimal bile insanları sabaha karşı o ekranın başına kilitlemeye yetiyor. Bu da izleyici olarak senin için ilginç bir ikilem yaratıyor. Kesin olarak göreceğini bildiğin Tomb Raider fragmanı mı seni daha çok heyecanlandırıyor, yoksa 20 yıldır beklediğin bir hayalin gerçekleşme ihtimali mi? The Game Awards'un sihri de bu iki tamamen farklı beklentiyi aynı sahnede, aynı potada eritebilmesinde yatıyor sanırım. Kesinlikle. Peki tüm bunları bir araya getirdiğimizde ne görüyoruz? Bir yanda yılın en iyi oyunlarının onurlandırıldığı Clair Obscur, Expedition 33'ün 12 adaylıkla rekor kırdığı, Death Stranding 2, Hades 2 gibi devlerin kapıştığı bir kutlama var. Diğer yanda ise oyun dünyasının 2026, 2027 ve hatta ötesine dair dev pencereler açan milyarlarca dolarlık bir pazarlama makinesi var. Ve bu ikisi birbirinden ayrılamaz. Bu tören aslında endüstrinin önümüzdeki birkaç yıllık rotasının bir özeti gibi. Büyük markaların geri dönüşü, sevilen klasiklerin modern bir yorumla yeniden doğuşu. Ve her zaman olduğu gibi o bir sonraki büyük oyun değiştirici projenin, o büyük sürprizin bitmeyen arayışı. Son bir kez hatırlatalım, Cuma sabahı 0.30'da başlıyoruz. Kahveler hazır olsun, Twitch, YouTube veya Prime Video'dan canlı olarak izleyebilirsin. Ve tabii ki geceye dair tüm önemli gelişmeleri, duyuruları ve özetleri de yine Get4Games kanalında bulabileceksin. Kaçıranlar için her şeyi toparlayacağız. Aynen. Ve sana veda etmeden önce üzerinde düşüneceğin bir soru bırakalım. Gecede gösterilenler kadar gösterilmeyenler de önemlidir. Mesela geliştirme sürecinde olduğunu bildiğimiz Fable, The Outer Worlds 2 veya Wolverine gibi dev oyunlar hakkında hiçbir fısıltı yok. Bu sessizlik, o oyunların geliştirme süreçleri hakkında bize ne anlatıyor olabilir? Bazen en büyük haber haberin olmamasıdır. Çok iyi bir nokta. Aynen öyle. Get4Games Podcast YouTube kanalına geldiğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki derinlemesine incelemede görüşmek üzere.